Yolda İki Seyyar kanalına hoş geldiniz. İlklerin yaşandığı, medeniyetlerin beşiği, iki nehir arasında anlamına gelen Mezopotamya'da kurulmuş Komagene Krallığı'na ve Nemrut Dağı'na ev sahipliği yapmış Adıyaman'dayız. Nemrut 1881 yılında Karl Sister tarafından keşfediliyor. Diyarbakır, Bağdat arasında demiryolu yapımı sırasında Karl Sister burayı Asurlara ait heykeller buldum diyerek Alman konsolosluğuna, İzmir Alman konsolosluğuna bildiriyor. Alman konsolosluğu da içerisinde Karl Sister'ın da olduğu Otto Püschnestein'den oluşan bir tane ekip gönderiyor. Onlar inceliyor ve heykellerin arkasında Grekçe yazılar buluyorlar. Daha sonradan ikinci bir ekip isteniyor. İkinci ekipte de Karl Humann ve bizim Türk bir arkeolog eşlik ediyor. Türk arkeolog Kadıköy'ün ilk belediye başkanı, ilk Türk müzeci, ilk arkeolog. Sanayi Nefse'nin yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucusu. Biz onu kaplumbağa terbiyecisiyle tanıyoruz. Osman Hamdi Bey. Ki Osman Hamdi Bey İskender Lahiti diye bilinen dünyadaki en büyük lahiti bulan insan. Şu an o lahit İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. İskender Lahiti denmesinin sebebi Makedon Kralı İskender'in komutanlarından tanesi olmasından dolayı üzerinde de İskender'in Perslerle olan savaşı betimlendiğinden dolayı İskender Lahiti deniyor. Bu ikinci ekip buranın tamamen Komagene Krallığı'na yani Grek ve Pers ikisinin birleşmesinden oluşan bir krallık olduğunu keşfediyorlar. Fakat dünya savaşlarından dolayı burası önemini kaybediyor, önemini yitiriyor. Daha sonradan Teresa Gerl adında Amerikan bir arkeolog buralarda kazı yaparken tekrar buraya keşif gerçekleştiriyor ve Nemrut ondan sonra şu an önemini alıyor ve 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası'na dahil olmuştur. Kalıcı mirasında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 2. Ramses'in mezarından sonra Kral 1. Antiyokos'un mezarı şu an arkeologlar için çok önem arz etmekte. Çünkü bir türlü girilemediği için ve Helenistik döneme ait el değmemiş tek mezar olduğu için arkeologlar buraya büyük bir önem veriyor. Bu arada heykellerin arkasında 1. Antiyokos'un yazmış olduğu 234 satırdan oluşan nomos var. Arkadaşlar şimdi size nomos okuyorum. Bu nomos benim tarafımdan ilan edildi. Ancak kanunları yapan tanrıların gücüdür. İşte göründüğü gibi tanrılara gerçek layık oldukları heykelleri diktirdim. Zeus, Ahura Mazda, Apollon Mitras, Herakles, Arteges ve her şeyi besleyen vatanım Komagene'nin heykelleri. Aynı taştan ve aynı tahtlar üzerine duaları işiten tanrılar yanına kendi heykelimi koydurdum. Böylece ulu tanrıların ezeli saygınlığını kendi genç bahtıma çağdaş kıldım şeklinde yazmış. Aslında bir kralın arkasında bıraktığı bir defter olarak görebiliriz. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz Fırat, Antik Roma'yı ve Mezopotamya'yı birbirinden ayıran bir sınırdı. Fırat bölgeyi o kadar şekillendirmişti ki ulaşım için bile kullanılmış. İlk tarihçi Herodot'un notlarında yukarı halk diye bilinen Anadolu'dan söğüt ağaçlarından omurga yapıp üzerine hayvan derilerini gererek büyüklü küçüklü yuvarlak bir sandal yaparlarmış ve Fırat'ın akışına kendilerini bırakırlarmış. İçlerinde bir de eşek bulunurmuş. Mezopotamya'da ürünlerini ve en son kullandıkları sandalın parçalarını da sattıktan sonra eşekle tekrar dönerlermiş.
Komagene Krallığı'ndan önce bu bölgeye Hititler hakimdi. Tarihe deniz kavimleri göçü diye geçen göçler sonucunda bu imparatorluk yıkılır ve geç Hitit beylikleri kurulur. Bunlardan Adıyaman Kummuh Krallığı milattan önce 700'de Asurların, sonra Babil, sonra Perslerin, sonra Büyük İskender'in eline geçer. Makedonya'dan Hindistan'a kadar ülkesini genişleten Büyük İskender Babilon'da, şimdiki Irak'ta milattan önce 323'te öldüğünde Helenistik dönem başlar. Mirasçıların da kılıçla kazanılan kılıçla pay edilir diyerek komutanlar arasında büyük bir kaos sebep olmuş. Bu kaos sonrası 3 büyük Helenistik krallık kurulur. Bunlardan en büyüğü Seleukoslar bu bölgede 200 yıl egemen olduktan sonra valilerinden Pers kökenli Ptolemeus bağımsızlığını ilan eder ve milattan önce 163 yılında Greko-Pers olan Komagene Krallığını kurar ve bu krallık 5 büyük şehirden oluşur. Başkenti şu an Atatürk Baraj Gölü altında olan Samosata Adıyaman'ın ilçesi Samsat'ta, bir diğer şehir Fırat Silifkesi diye bilinen Zeugma Antep Nizip'te. Primperle Adıyaman merkezde diyebiliriz. Arsemiye Kahta'da, Garsemiye Maraş Dulkadiroğlu'nda. Ptolemeus'tan sonra oğlu Sames tahta çıkar. Yunan ve Pers dünyasını birleştirebileceğine inanarak oğlu Mitrates'i Seleukas prensesiyle evlendirdi ve torunlarının soyunu Büyük İskender'e dayandırdı. Tahta geçen Mitrates tanrılarla anlaşma imzaladığını ve bu anlaşmanın onuruna her yıl kutlamalar ve yarışmalar olması gerektiğini söyleyerek Yunan olimpiyatları benzeri yarışmalar düzenlemiştir. Bu yarışmalara kendi de katılmış ve Arsemia yazıtlarında olan Güzel Yenen lakabını almış. Nemrut Dağı'nın batı terasında aslan horoskop var. Horoskop yıldız haritası demek. 25.000 yılda bir olacak gezegenlerin konumunu gösteren horoskop, Mitrates'in tanrılarla yaptığı anlaşmanın ve tahta çıkış tarihiyle saatini göstermekte olduğu söyleniyor. Tahta çıkış tarihi M.Ö. 109 yılının 14 Temmuz günü saat 19.37. Her yıl bu tarihlerde Hak Mitrates tarafından yaptırılan tapınaklarda anlaşmaya şahitlik için ayinler gerçekleştirmiş. Zeus için çınar, Herakles için asma yaprakları sunarlarmış. Birçok tapınak onun döneminde inşa edilmiş ve her tapınakta anlaşmayı simgeleyen tokalaşma freskleri yaptırmış. Mitrates'in 4 kızı, bir oğlu olmuş. Pers babadan, Grek anneden Antiochos böyle doğdu. Mitrates'ten sonra gelen Antiochos, dedesinin başlattığı doğu batı sentezini amaçlayan, kendisinin çok iyi bildiği için tanrıların dili diyerek Yunanca söylemler, yazıtlar ve ayinler yaptıran, tanrıların tahtı diyerek Nemrut'u inşa ettiren, ölümsüzlüğü arzuladığı için kendine Theos diyerek tanrı ilan eden, yetmeyip çok sevdiği annesi Laodike'yi Thea yani ana tanrıcı ilan eden Antiochos kızı Laodike'yi Pers kralına eş olarak verir. Perslerin gücünü yanına aldığından Roma taarruzları onun ölümüne kadar durur. Antiochos M.Ö. 38'de ölür ve yerine oğlu 2. Mitrates geçer. O sıralarda Pers kralı da ölür ve yerine geçen oğullarından biri Laodike'yi öldürür. Tahtta olan 2. Mitrates kız kardeşi Laodike'yi Karakuş mezar tepesine gömer ve mezarın üzerine "O tüm kadınların en güzeliydi" yazan bir taş yazıt koydurur. Annesi Isias, diğer kız kardeşi Antiyakis ve onun kızı Aka'da orada yatmaktadır. Milattan sonra 72 yılında 4. Antiochos tahttayken Komagene ordusu Roma ordusuna yenilir ve bağımsızlık biter. Çok uzun yıllar Tümülüs unutulur. Sonradan bölgeye yerleşen Hristiyan ahali tapınağın ve heykellerin başlangıcı hakkında tamamen bilgisiz oldukları için onun kutsal ahitte adı geçen efsanevi Nimrod'un yani Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut'un eseri olduğuna inandılar. Bu nedenle oraya Nemrut adını verdiler. O zamandan bu yana o dağın ismi Nemrut oldu. Evet arkadaşlar, yani birçok kaynakta Nemrut Dağı'nın isminin de Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut'un yaptırdığı düşünülerek buraya Nemrut, yani ancak bunu yaptırsa Nemrut yaptırır diye düşünerek bu dağa Nemrut Dağı ismi verilmiş.
Arkadaşlar heykelleri de tanıtmak istiyorum size. Buradaki aslan yeryüzünün koruyucusu. Kartal gökyüzünün koruyucusu. Buradaki Tanrı Kral 1. Antiochos. Hemen arkasında gördüğünüz ana tanrıçası Komagene, Fortuna, şans, uğur, bereket, aynı zamanda da 1. Antiochos'un annesi. Şurada gördüğünüz, yanına doğru gidelim. Zeus, Ahura Mazda, gökyüzünün tanrıların tanrısı. Arkasındaki şurada Apollon Mitras, güneşin, ışığın, sanatın, anlaşma ve ahit tanrısı. Ve Herakles, Artagnes, kudretin ve gücün tanrısı, yani Herkül. Yine aynı şekilde kartal. Arkadaşlar dağda 3 tane teras var. Birisi doğu terası, birisi batı, diğeri de kuzey. Biz şu an kuzey terasındayız. Bunların anlamları da var. Kuzey terası halk için, doğu terası rahipler için, batı terası ise soylar için kullanılmaktaydı. Doğu terası güneşi ilk gören teras. Orada aynı zamanda Pers krallarına ait galeriler var. Batı terasında güneşin batışı izleniyor. Burada da en kutsal yer olarak geçiyor ve aynı zamanda Makedon krallara ait bir tanrılar galerisi var. Burası da kuzey terası. Şöyle arkadaşlar, kuzey terasında bu stellerin bazıları boş ama en önemli özelliği Antiochos'un, hani Komagene'nin daha doğrusu Grek ve Pers kökenli olduğunu bu yazıtların arkasındaki frexlerden anlıyorlar, yazılardan anlıyorlar. Bu yol halkın çıktığı yol, şuralardan bir yerden geliyorlardı. Hatta mesela hani çok o tarafa geçemiyoruz şu anda şeylerden dolayı ama bazıları diyor ki hani çok dikkatli bakılırsa hani o halkın yürüyerek gelmiş olduğu yol dahi gözüküyor diyorlar. Halk bu yoldan geliyordu. Ayinleri burada izliyorlardı. Biz şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Kahta'ya geçiyoruz. Arkadaşlar biz kaleye geldik. Yalnız restorasyon olduğu için kapalı. İçini göremedik maalesef. O yüzden bu şekilde gösteriyoruz. Bu kale Hititler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda Komagene Krallığı tarafından da kullanılıyor. Sonra Roma tarafından yıkılıyor ve Memlükler tarafından 13. yüzyılda şu anki halini alıyor. Yıkılma ve yeniden inşa durumunu ayırt etmek için de Yeni Kale ismi verilmiş. 150 yıl önce de çıkan bir yangından dolayı bugünkü görünümde kale içinde mescit, hapishane, zindan, posta sarnıçları, hamam ve Kahta çayına inen gizli bir su yolu bulunmakta. 80 metreyi bulan bu yolla halen suya ulaşılabiliyor ve güvercinlerin yetiştirildiği 32 niş içeren güvercin kalesi var. Bu güvercinler Moğolların İslam dünyasını kuşatmasını engelleyen ve onların yıkılma sürecinin başlaması sayılan Ayıncalı Savaşı'nda istihbarat için çok yoğun şekilde kullanılmışlar. Kale giriş kapısı üzerinde yer alan yazıtta Memlük Sultanı Kalao'nun, mescitte bulunan yazıtta Melik Eşref Selahaddin Halil'in, sarayın giriş kapısındaki kitabede ise Melik Nasr'ın adları geçer. Arkadaşlar şimdi Arsemia'ya geldik. Arkadaşlar bu Mitrates'in tanrılarla anlaşmasını ifade eden kabartmaları tahta çıktıktan sonra birçok tapınağa, birçok yere yapılıyor. Şu anda Arsemia öğren yerindeyiz. Burası Komagene'nin Yazlık başkenti ve idari merkezi. Şuradaki su antik Nipsi, yani Kahta çayı. Şu karşıda da Cendere Köprüsü var. Birazdan oraya da gideceğiz. Bu da Kral Mitrates ve tabi bayağı bir harap olmuş. Arkasındaki Grekçe yazı daha net okunuyor. Arkadaşlar yazıtın hemen üstünde dehliz var. Önceleri burası mezar olarak 1. Mitrates için yapılmış. Fakat Nemrut'a oğlunun yanına defnedildiği düşünülüyor. Daha sonradan burası o dönem soğuk hava deposu olarak da kullanılan dehliz. Şimdi biz üstte Arsemia öğren yerine çıkıyoruz. Fıtı 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 fıtı.
Arsemiye öğren yeri Komagenelerin atası Arsemes tarafından yapılıyor. Krallığın yazlık başkenti ve idare merkezi olarak kullanılıyor. Burada Apollomitras'ın steli var. Aynı zamanda Kral 1. Antiochos ile Herakles'in tokalaşma steli var. Şurada da Anadolu'nun en büyük Grekçe yazıtı var. Bu stelde Antiochos zenginliği ve kraliyeti ifade etmek için gördüğünüz gibi giyinik. Herakles, yani Herkül'ün elinde kudret ve gücü simgeleyen asa var ve boynunda aslan postu var. Hani burada da bir ahit, bir anlaşma anlamına geliyor. Çünkü zaten tokalaşma Komagene'de anlaşma anlamında. Arada yıkılmalar var. O yüzden çok giden olmamış. Depremlerden dolayı çökmüş. Şöyle bir başa kadar gösterelim. 158 metre iniliyor. Bir de ayrıca buradaki yazıtta Komagene Krallığı'nın kuruluşundan, kanunlarından, yönetim şeklinden, nerede mimari yapı olduğundan, yani dini, siyasi yapı olduğu hepsi yazıyormuş. Zaten buradaki yazıtlardan birçok yer bulunmuş. Burada 1958 yılında keşfediliyor. Şu karşıda eski Kahta Kalesi. O yazıtın altındaki dehlizden şu taraflardan bir yerden oraya bir tünel gittiği tahmin ediliyor. Arkadaşlar, burası Arsemiye öğren yerinin kalesi. Yazlık kale buradaymış. Sadece böyle merdivenleri kalmış. Birkaç tane sütun var. Yazlık sarayın tahminen arkeologların çizmiş olduğu fotoğraflardan bir şeyler koyarım. Muhtemelen buralar zamanında yağmalanmış. O yüzden bu kadar tahribat olmuş. Roma bölgeyi ele geçirince tamamen o Komagene uygarlığına, Komagene düşüncesine diyelim, son vermek için Komagene'ye ait ne varsa ya yağmalamış ya da yok etmiş. Şu yol Adıyaman üzerinden Nemrut'a giden yol. Biz Malatya yönünden geldiğimiz için biz buradan geldik. Eski Kahta'da orası. Arsemiye öğren yerinde çok bir şey yok ama Grekçe yazıyor olsun, o dehlizleri olsun, Antiochos'un tokalaşmasını olsun, görmeye değer. Dünyanın en eski kemerli köprüsü Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü, Antik Kabinas yani Cendere Çayı üzerinde yer alıyor. Köprü Septimius Severus'un emriyle o zamanlarda Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yapılıyor. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün ana kemeri 92 adet taş bloktan oluşuyor. Hiç harç kullanılmadan yapılmış. Böylelikle köprüye depremlere karşı esneklik sağlanmış. Köprü her iki tarafından yükselerek orta kısımda birleşerek de statik olarak dayanıklılığını arttırmış. Köprü üzerinde 3 adet Korint düzenli sütun var. 7 taşın üst üste korunmasıyla oluşan sütunlar akantus yapraklarıyla süslüdür. İlk yapıldığında 4 tane olan bu sütunlar Septimius Severus eşi ve 2 çocuğu adına yaptırıyor, 2 oğlu adına yaptırıyor. Fakat burada 3 tane var şu an, çünkü bir oğlu annesinin gözleri önünde küçük kardeşi Geta'yı öldürüyor ve ona ait Roma topraklarında hiçbir eser bırakmıyor. O yüzden sadece 3 tane geriye kalmış sütunlardan bir tanesi maalesef yok. Şu taşların tam ortadaki taş, denge taşı, tüm ağırlık onda. Yani o çekildiği zaman köprü yıkılabilir. Aynı zamanda şu üstteki görmüş olduğunuz taşlar da üstten baskı yaparak oradaki taşları dengede tutuyor. Hani bu yapısıyla gerçekten takdire şayan. Hatta şunu söyleyelim, mesela şu karşıdaki görmüş olduğunuz köprü yeni bir köprü. Önceden bunun üzerinden geçiş sağlanıyormuş. Bundan önce bir köprü daha varmış. O köprü yıkılmış. Yani düşünün, yani Roma köprüsü nereden baksanız 2000 yıldır ayakta ama yeni yapılan köprü yıkılmış. Ardından bu köprü yapılmış. Düşünsenize, hiç harç kullanılmadan yapılıyor ve çok dayanıklı bir köprü. Arkadaşlar, şimdi Karakuş Tümülüsü'ne geldik. Karakuş Tümülüsü'nün denmesinin sebebi buradaki kuş heykelinden dolayı. Yerel halk bu kuş heykelinden dolayı Karakuş demiş. Getör'de de bu şekilde geçmiştir. Zaten kuş, kartal, gökyüzünün koruyucusu olarak ifade ediliyor. Burası Komagene Krallığındaki kadınların mezarı, mezarlığı, tümülüsü. Şöyle baktığımız zaman tümülüsün orta kısmının biraz boşluk olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen sütunun arka kısmında kalıyor. Burası Antik Roma zamanında, Roma bölgeyi ilhak ettiği zaman, ele geçirdiği zaman burayı yağmalamış. O yüzden deniyor 1. Antiochos'un mezarı Helenistik dönemden el değmemiş tek mezar diye. Çünkü Nemrut Dağı'nda olduğu için fark edilmemiş. O yüzden herhangi bir şekilde mezara zarar verilmemiş.
Şimdi diğer kısımlara doğru geçelim. Bakın arkadaşlar, parmağımın tam ucunda şurada Nemrut Dağı. Arsemiya ören yeri hemen altında. Bu yoldan, Kahta'dan geldiğiniz zaman Nemrut Dağı'na doğru giderken bu bizim gezmiş olduğumuz tüm yerleri görebiliyorsunuz. Biz Malatya istikametinden geldiğimiz için ters istikamete doğru gidiyoruz. Siz önce buraları görüyorsunuz. Biz sondan başlayarak geliyoruz. Adıyaman tamamen böyle bir açık hava müzesi gibi. Yeni yeni keşfedilen yerler de var. Yani şurada daha 1-2 yıl öncesine kadar 3 katlı antik Roma mağarası bulundu. Ki AFAD'dan yardım alınarak inildi, çıkıldı. Daha el değmemiş. Artık araştırmaları yapılıyor vesaire vesaire. Mezopotamya uygarlıklarını gelip gezmek istiyorsanız, Komagene uygarlığını merak ediyorsanız, antik Roma eserleri görmek istiyorsanız kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Bir başka vlogu bırakabiliriz muhtemelen. İlçelerinde, birçok yerinde. Özellikle hangi ilçeydi? Besni. Besni'de, evet. Besni'de mesela çok güzel yerler var. Hatta Besni'de tekne turu da yapabiliyorsunuz. Tekne turu yaptığınız zaman daha farklı bir kaya mağaralarına sizi götürüyorlar. Orada gezdirebiliyorlar. Yani gerçekten Adıyaman görülmesi gereken bir yer. Adıyaman'da lütfen görün. Bu arada diğer sütunlara geldik. Şu boğa, bunun kafası maalesef kopmuş. Roma burayı bildiğiniz bayağı bir tahrip etmiş. Oradaki 2 tane sütunun üstündeki boğa heykelinin zaten komple yüzü yok. Diğer sütundaki aslan heykelinin kafası da burada. Hemen aslan heykelinin yanında da 2. Mitrates'in kız kardeşiyle tokalaşma stili bulunmakta. Arkadaşlar, dediğimiz gibi burası Komagene Krallığı'nın kadınlarının anıt mezarlığı, tümülüsleri. 4 tane prensesin mezarı burada. Bir tanesi Antiochos'un eşi İsias, diğeri kızı Antikos, diğeri de kızının kızı yani torunu Aka. 2. Mitrates tahta geçtikten sonra bu tümülüsü yaptırıyor. Annesi, kız kardeşi ve yeğeni için. Önceleri 3 mezar bulunuyor. Hani Nemrut'ta anlattığımız 1. Antiochos kızını Pers kralı ile evlendiriyor. Pers kralı öldükten sonra oğullarından bir tanesi kardeşlerini ve 1. Antiochos'un kızı olan Laodike'yi öldürüyor. Tahtta herhangi bir şekilde pay almasınlar, ortak olmasınlar diye öldürüyor ve Laodike'yi de 2. Mitrates getirip buraya gömüyor. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela buradaki anlaşma bana göre bence Laodike beni öldüğüm zaman vatanıma gömün şeklinde bir söylemi olmuş olabilir. 2. Mitrates oradaki sözünü tuttuğunu, ki zaten hani Adıyaman'dan nerede bir tokalaşma stili görürsek bilin ki bir anlaşmanın ifadesi. Burada da Laodike ile 2. Mitrates'in tokalaşma sahnesi var. Hani şundan dolayı biz bu kanıya varıyoruz. Yeğeni Aka'yı da buraya gömüyorlar. Fakat Pers kralından olma kızları, yani Laodike'nin kızları ve oğulları gelmiyor. Burası kadınlara ait bir mezarlık olduğu için, Laodike'nin kızlarının da mezarı olmadığı için muhtemelen sadece ve sadece Laodike'yi getirebilmiş. Veyahut da Pers krallığı sadece Laodike'yi vermiş ve o da hani sözüne itibaren bunu buraya yaptırmış. Karakuş tümülüsünden çıkıp Perre antik kentine doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar, şimdi Pirimpere'ye geldik. Giriş ücretli, yine öğretmene ücretsiz. Sivilde 12,5'tu değil mi sanırım? Evet, 12,5'tu. Onu da bilgi olarak verelim. Arkadaşlar, burası Perre antik kentinin nekropol alanı. Nekro ölü, pol şehri demek. Yani ölü şehri demek. Asıl yerleşim yeri hemen yan tarafında bulunan Örenli köyü. Hatta orada hala antik Roma çeşmesi bulunmakta. Buranın en büyük özelliği Komagene şehirlerinden en büyüğü burası. Perre antik kenti hem jeopolitik anlamda hem de dinsel anlamda çok önemli. Jeopolitik anlamda olmasının sebebi Roma'nın sınır bölgesi olan Melita. Yani Malatya ile Komagene'nin başkenti Samosata, yani şimdiki Samsat'la aradaki güzergahı kontrol eden bir şehir. Dinsel anlamdaysa burası Nemrut Dağı'nı direkt gören bir şehir. Nekropol alan olarak da Nemrut Dağı'nı direkt gören bir nekropol. Ayrıca milattan sonra 1325 yılında Nikea, yani şimdiki İznik'te toplanan İncil Konsülü'ne Roma'nın Suriye eyaleti olarak buradan kişiler gitmiş. Milattan sonra 433 yılında yazılan bir mektupta burada yaşayan çok önemli psikoposlardan bahsediyor. Aynı zamanda Roma kaynakları da Perre antik kenti için suyunun bol, ordularının, yolcularının, kervanların konakladığı yer olarak bahsediyor. Hala Örenli köyünde antik Roma çeşmesi akmakta. Şimdi yukarılara doğru çıkalım. Büyük bir
nekropol alanı. Mesela bir tanesinin içine şöyle bir bakalım. Yani burada 1, 2 ve 3 tane var. 3 tane var. Arkadaşlar mesela şurada, şu alt kısımda, şurada sunak alanları var. Buraya kişinin maddi durumuna göre işte et, su, şarap sunuluyormuş. Her mezarın bir sunak kısmı var ama sosyal statüsüne göre sunakların büyüklüğü ve küçüklüğü değişiyor. Ha, bu arada görebilirsek onu da göstereyim arkadaşlar size. Mesela bazen bazı mezar taşlarına üzerinde, şuralarında, şu kapı girişlerinde bir el işareti varsa o kişi cinayet sonucu biri tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor. Diğer Komagene kentlerinde yaşayıp ölen önemli insanların gömüldüğü ana kayayı oyularak oda biçimde yapılmış bu mezar hücrelerine Arkosyulum deniyor arkadaşlar. Bu da soylu birinin mezarı. Şöyle hatta şu üstünde heykelini de görebiliyorsunuz. Nereden anlıyoruz soylu biri olduğunu? Mezar yapısı diğerlerinden farklı. Sunak alanı yine burada. Arkadaşlar bunlar da edikule. Burada da var. Bunlar kandil koymak için olan şeylere edikule deniyor. Arkadaşlar bir de burada hipoje denen bir mezar tarzı var. O da aynı şekilde giriliyor. Şöyle daha net anlatayım size. Yine bu mezara giriyorsunuz. Fakat buradan aşağıya doğru merdivenle indiğiniz takdirde olan mezarlara da hipoje tarzı deniyor. Arkadaşlar şöyle maketten ben size göstereyim. Burada o zamana ait bir bayanın öldüğünü varsayıyorlar. İçerisine eşyalarıyla beraber gömülüyor. Ardından üzerine taş kapak kapatılıyor. Burada bir canlandırması yapılmış. Arkadaşlar bu da libasyon, sunum çukurları. Buraya şarap dökülüp hark gibi sistemlerle sağa sola yayılması sağlanıyor. Mesela orada da var. Ha, şöyle göstereyim. Burada da var. Hani buradan yapılıp buraya, buradan buraya, buradan insanların gelip şarap içmesi için. Bunlara da libasyon deniliyor. Diyebilirsiniz bunları nereden biliyorsunuz? Ben resim öğretmeniyim bildiğiniz gibi. Ben 4 yıl boyunca sanat tarihi dersi aldım. Bir de bu antik kentlere, antik şeylere ilgim çok fazla. O yüzden de araştırdım, öğrendim. Mesela o libasyondan bir tane de burada var. Şey gibi düşünün. Bizde de adette var ya, öldükten sonra mevlüt. Onlarda da aynı mantık vardı. Bu libasyonlara şarap vesaire konuluyordu. Gelenler oradan içiyorlardı. Arkadaşlar bunlar da içlikler. Yani içlik deniyor bunlara. Şöyle bunun içerisine bitkileri koyuyorlar. Ayaklarıyla eze. Burada boyalarını çıkartıyorlar. Ve kumaş boyası olarak kullanılıyor. Milattan sonra 3. 4. yüzyılda kullanıldığı tahmin ediliyor. Ve bu içliklerin Anadolu'daki tek örneği. Hani bu şekilde yapılan tek örneği de Ferrara Antik Kenti'nde. Tabi bunu Komageneliler değil, Romalılar yapıyor. Roma'yı buraya ele geçirdikten sonra burayı da kendilerine üretim hane olarak kullanmışlar. Arkadaşlar bu da su sarnıcı. Ben bu antik kente çok önceden de gelmiştim. O zaman bunun içine arkadaşlar giriyordu. Şimdi tehlikeli falan yazmışlar. Hatta o zaman dibinde biraz suda olduğu söylemişlerdi. 19 metre derinliğinde 44 basamaktan oluşuyor. Bu nekropole su taşımak için. Bir de bunun diğer tarafında bir su çekme tüneli vardı. Bunu elle kendileri kazıyor. Ha, burada şey varmış. Şöyle resmini göstereyim. Hani şuradan girilerek kazılmış. Buradan da kuyudan su çekiliyor. O da buralarda bir yerdeydi. Hatırlıyorum ama bulabilirsem. Bura değil herhalde. Ha, şurada galiba.
şu. Şimdi şu karşıya da gidelim. Şöyle bir tur atalım, oradan da turumuzu bitirelim. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2009 ya da 2008 o zaman gelmiştim. Ya o zaman tabii böyle değildi. Şimdi bayağı bir daha alanda büyümüş. Olanak daha genişlemiş. O zaman nasıl söyleyeyim? Çok gezilecek alan kısmı çok azdı. Yani şuraların da muhtemelen daha çok çıkartılacağına inanıyorum. Yavaş yavaş büyüyecek çünkü 2009 ile şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Çok büyümüş. Arkadaşlar yine karşılarda mezarları görebiliyorsunuz. Fakat şöyle alt tarafa doğru baktığımız zaman burası o zamanki mezarların üstüne kapatılan kapaklar için bir taş ocağıydı. Buralardan çıkartılıyordu. Buralardan inşa ediliyordu o kapaklar. Yani mesela şunun kapağı buradan çıkarılmış. Şimdi üstteki büyük bir mezar var. Oraya doğru gidiyoruz. Ha bak, burada şey de varmış. Görseli de varmış. Böyle kesiliyormuş. Şurası da görebiliyorsunuz. Çizilmiş. Yeni bir mezar yeri olarak yapılacakmış. Yapılamamış. İnşa aşamasında artık bir şeyler olmuştur. Şöyle buraya baktığımız zaman burası da en soylulardan bir tanesinin olduğunu görebiliyoruz. Muhtemelen en soylusu da burada. Çünkü Nemrut Dağı şu karşıda arkadaşlar. Işık şuradaki pencereden güneş doğduğu zaman direkt mezara düşüyor. Artık o zamanın valisi miydi? Ya farklı bir kral, kraliçe ya da ne bileyim bilinmeyen bir oğul muydu? Ama önemli biri olduğu belli oluyor. Çok büyük arkadaşlar. Kazılar hala devam ediyor. Mesela şöyle görebiliyorsunuz. Antik bir merdiven var. Aşağıdan geliyor. Böyle yukarı doğru çıkıyor. Bakalım nereye gidecek. Şöyle o antik yola bir gireyim. Ya burada da mezarlar var mı? Halen kazılmayı bekliyor. Mesela bakın. Orada bir merdiven var. Bakın şurada bir merdiven var. Ben size bir yer daha göstermek istiyorum. Hazır buraya kadar çıkmışım. Antik merdivenleri izlemişken. Çünkü şu an gidip göremeyeceğiz orayı. Şu karşıdaki gri binayı görüyorsunuz. O gri binada Antik Roma'ya ait mozaikli villa bulundu. 3 odası var. 3 odanın da 3 tane farklı mozaiği var. Bu arada Örenli köyü burası. Antik Roma çeşmesi burada. Pere'nin antik yerleşimi de burası. Daha fazla gitmeyeceğim. Çok sıcak. Kardeşlerim ve eşim beni aşağıda bekliyorlar. Sıcakta onları daha fazla bekletmeyeyim. Bir iki yer daha göstermek istiyorum. Bu iki tanesi hazır. Her şey tamam. Fakat bu tamamlanamamış. Yani bunun gibi tamamlanamamış birçok mezarı görebiliyoruz. Ha şurada da onu da göstereyim size. Grekçe bir yazı kazınmış. Şöyle.
Ya arkadaşlar dediğim gibi birçok mezar tam kazılma aşamasındayken yarım bırakılmış. Bayağı birçok mezar var. Yani tabi benimkisi bir tahmin olacak. Kesinlikle akademik bir bilgi değil. Belki de bir anda bölge ya bir istilaya uğradı, ya bir işgale uğradı, ya yönetim el değiştirdi, bir anda farklı bir imparatorluk geldi. O yüzden birçok mezar tamamlanamamış. Tamamlanmaya dahi fırsat olmamış yani. Hani arkadaşlar dediğim gibi birçok yerde Grekçe yazılar var. Birkaç mezarın içerisinde de var. Bunlar Türkçe'ye çevrildi. Bir tanesinde Filipposoğlu Gainos hatırlan yazıyor. Yani şu anda o yazıyla ve o Türkçe'ye çevrilmesiyle Gainos bizim tarafımızdan tekrar anılmış oldu. Burası bir şarap üretim tesisi. Üzüm hani buraya biriktiriliyor. Buradan mesela hark sistemi var. Posayla beraber şurada görmüş olduğunuz yerde tokmaklarla presliyorlar. Oradan oraya akıyor. Kalan kısımda orada büyük taş tahterevalli şeklindeki sistemle iyice sıkılarak yanındaki kuyuya doluyor. Bunu kaldırıyorlardı. Şu arayı görüyorsunuz ya. Şurayı. Şuraya koyuyorlardı üzümleri, şıraları. Buradan şu büyük tonajlı taşın indirilip kaldırılmasıyla oradaki üzümler sıkılıyor. Oradan buraya akıyor. Şuradaki delikten şuraya boşalıyordu. Size haritayı da göstereyim. Belki ileride gelmek isteyenler tam neyin nerede olduğunu bilsinler. Size dediğim o mozaikli villa burada. Onun hemen yanında da yeraltı kutsal alanı var. Roma çeşmesi 15 olan yerde. Diğer yerlerde size aşağı yukarı gezip gösterdiğim yerler. Arkadaşlar burası da Roma çeşmesi. Hala kullanılıyor. Kervanlar için önemli uğrak noktaymış burası. Soğuk değil ama güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.